Hayal edin, bir cam balonun içerisinde oturuyorsunuz. Bu balon uzay ve zamanı bükerek sizi evrendeki herhangi bir noktaya ya da zamanda ileriye ve geriye götürebilen bir tür zaman makinesi. Ama bu nasıl mümkün olabilir? İşte bunun için hem fiziği hem de hayal gücümüzü kullanarak birkaç temel noktayı anlayalım. Uzay ve zaman evrenin dokusudur. Bunu bir tür esnek kumaş gibi düşünebilirsiniz. Eğer kumaşı çekip bükersek uzak noktalar birbirine daha yakın hale gelir. Yıldızların veya gezegenlerin kütlesi bu kumaşı bükebilir. Tıpkı ağır bir topun bir trambolinde çukur oluşturması gibi. Küresel zaman makinesi çevresindeki uzay zamanı huni şeklinde bükerek kendi etrafında bir gravitasyonel alan oluşturur. Bu alan sayesinde hem uzayda hem de zamanda hareket edebilir. Ama bu yolculuk doğrudan bir ışık hızında hareket etmek gibi değil. Daha çok uzayın kendisini hareket ettirerek gerçekleşir. Bu küresel aracın hareket edebilmesi için şu prensipler devrede. Makine çevresindeki uzayı büker ve bu bükülmüş alan içerisinde bir tür dalga yaratır. Böylece araç kendi oluşturduğu bu dalga sayesinde uzay ve zamanın farklı noktalarına kayabilir. Normalde hiçbir şey ışık hızını geçemez. Ama bu araç uzayın kendisini hareket ettirdiği için bu sınırı aşabiliyor gibi görünür. Yani araç değil, uzayın kendisi hareket eder. Eğer bu aracın manyetik alanları belirli bir frekansa ulaşırsa, sadece uzayda değil, zamanda da yolculuk mümkün hale gelir. Bu, geçmişe ve geleceğe gitmek anlamına gelmektedir. Küresel aracın içinde uzayın ve zamanın 4 boyutlu bir holografik haritası bulunur. Bu harita, aracın nereye gideceğini belirler. İnsan beyninin bu kadar karmaşık bir matematiği anlaması zordur. Çünkü biz sadece 3 boyutlu bir dünyada yaşamaya alışkınız. Ancak gelişmiş bilgisayarlar bu 4 boyutlu haritaları okuyarak aracı doğru yöne yönlendirebilir. Bu bilgisayarlar tıpkı bir uçağın otomatik pilot sistemi gibi çalışır. Uçak nasıl hava akımlarını ve kanatçıklarını kontrol ederek yol alıyorsa, bu araç da uzay zaman eğrilerini kontrol ederek yol alır. Warp sürüşü olarak adlandırılan bu teknoloji, uzay zamanın önden sıkıştırılması ve arkadan gerilmesi prensibiyle çalışır. Bunu bir koşu bandında yürürken bandın ön kısmını hızla çektiğinizi, arka kısmını ise geriye ettiğinizi düşünerek hayal edebilirsiniz. Bu prensip Miguel Alcubierre adlı bir fizikçinin teorisidir ve bilim kurgu filmlerinde sıkça karşımıza çıkar. Örneğin bu teknolojiyi kullanan bir araç, ışık hızını aşarak başka bir yıldız sistemine çok hızlı bir şekilde ulaşabilir. Bu teknoloji bugün için henüz hayata geçirilmemiş olsa da teorik olarak mümkündür. Örneğin ışık hızında yol alsak bile en yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye ulaşmamız 4 yıl alırdı. Ama Warp teknolojisi ışık hızını aşarak bu mesafeyi çok kısa sürede kat etmeyi mümkün kılar. Eğer zamanda ileriye ya da geçmişe gitmek isterseniz uzaydan bir adım öteye bir üst uzay, hyperspace denilen boyuta geçmeniz gerekir. Bu bizim yaşadığımız evrenin dışında kalan bir alandır. Bu üst uzaya geçiş yapmak için küresel aracın manyetik alanlarının çok yüksek bir frekansta çalışması gerekir. Evrenin kendisi de zaten sürekli bükülüp genişlemektedir. Bu nedenle warp sürüşü gibi bir teknolojinin sadece mümkün değil, aynı zamanda evrenin doğal bir özelliği olduğu belirtilmiştir. Evrenin elastik yapısı bu tür bir teknolojinin temelini oluşturabilir. Bu tür bir teknoloji şimdilik bilim kurgu gibi görünse de fizik yasalarının sınırlarında dolaşan çok ilginç ve olası bir fikirdir. Geliştirildiği takdirde hem uzayı hem de zamanı keşfetmek için insanlığa yeni bir kapı aralayabilir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.